Medet ya sultanul enbiya, medet ya sultanul evliya, medet ya ricalallah. Allah bizi nefsimize bırakmasın. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Nakşibendi tarikatının piri, İmam-ı Tarikat olan Şah-ı Nakşibendi Hazretleri tarikatına es-sahve vel hayru fil cem'iyye buyurmuştur. Bizim yolumuz sohbetle kaimdir. İnsanlar terbiyeye muhtaçtır. Yaratılıştan yabanı doğar. Alıştırılması, terbiye edilmesi gerekir. Terbiyesine dikkat edersen insan kamil olur. Terbiyesine mukayyet olmazsan insanı nakıs olur. Dağda büyüyen bir ağaç başka, dağda büyüyen bir ağacın meyvesi başka, kendi hali başka. Bahçıvanın yetiştirdiği, ihtimam gösterdiği, bakıp durduğu ağaç başka, meyvesi başka. O dağda kendi haliyle hıdayı nabit denir. O dağa göre o yaratılmış yaban ağacı diyoruz. Aşılandığı vakitinde bahçıvan elinde o ağaç, aynı ağaç o terbiyeyi kabul ettiğinde meyvesi de güzelleşir, hem de çoğalır. İnsan da tabiatı itibariyle vahşidir. Terbiye ister. Terbiye kabul eder. Terbiye kabul etmese Cenab-ı Hak peygamberleri göndermez idi. Peygamberleri neye gönderdi? İnsanları, kullarını terbiye etsin diye. Peygamberlere dinlemeyenleri de terbiye olamaz. Peygamberlerden sonra peygamberlerin varisleri olan evliyalara dinlemese terbiye olamaz. Bu dünyada ve ahirette geçen meta nedir? Edeptir. Edepli insan dünyada da makbuldür. Ahirette de makbuldür. Edebi gıt olan kimse dünyadaki meclislerden de tard olur. Kimse istemez terbiyesi gıt olan kimseyi, edebi noksan olan kimseyi dünyada da istemezler. Ahirette de merdut sayılır o kimse. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz sahabelerini sohbet-i seniyyesiyle terbiye etmiştir. Mükemmel insan kılmıştır. İslam, Müslümanlık, sözüm ona, bazı ayılar Müslümanlığa dil uzatıyor. Anlayışsız, yabanı kimseler onlar. Müslümanlığın neresi eğridir? Bir Müslümanlığa dil uzatacak. Lakin şol ayılar İslamiyet'ten hiç haberleri olmadığı halde İslam'a düşmanlıklarından dolayı hücum ediyorlar. İslam'da haddi zatında bütün güzellikler toplanmıştır. İslam bütün güzellikleri toplanmıştır. Müslümanlık bütün iyilikleri toplamıştır. Müslümanlıkta bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün hayırlar toplanmıştır.
Müslümanlık bütün kötülükleri reddeder. Müslümanlıkta kötülük yoktur. Kötülüğe müsamaha da yoktur. Kötülüğe müsamaha olamaz. Çünkü kötülüğe müsamaha eden adam o da kötü olur. Kötülüğe göz yuman manası. O da şeriki cürüm olur. Ortak olur. Kötülerin kötülüğüne o zaman binaenaleyh Müslümanlık bütün güzellikleri toplamıştır. Her ne ki güzeldir, İslam'dadır. Her ne ki kötüdür, İslam'ın dışındadır. Müslümanlığa giren her güzelliği bulur. Her iyiliği bulur. Müslümanlıktan çıkan her kötülüğü bulur. Her fenalığı bulur. İslam mükemmeldir. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz sohbeti seniyyesiyle onlara konuşaraktan onların bütün kötü ahlaklarını iyi ahlaklara, bütün kötü huylarını iyi huylara tebdil etmiştir. Eğer insan terbiye kabul etmese Cenab-ı Hak peygamber göndermeyecektir. Peygambere uyan temizlendi. Peygambere uyan İslam'ın bütün güzel vasıflarını giyindi. Peygamberimize uyan bütün kötülüklerden arındı. Ya bunun içindir. İslam bunun için gelmiştir. İnsanları kötülükten arıtmak için. Ve bütün iyiliklere ulaştırmak için geldi İslam. Dünyada iyilik de var, kötülük de var. Hayır var, şer var. Müslümanlık mıknatıs gibi bütün iyilikleri çekiyor. İman kuvveti insanı iyiliğe sürükleyiyor. Onun dışında kalan, İslam'ın dışında kalan her şey kötüdür. İslam'ın dışında iyi bir şey arama. Bütün iyi olan şeyler de İslam'ındır. İnsanların her işlediği iyilik İslam'ındır. Peygamber aleyhissalatü vesselam iman 73 şubedir buyurdu. 73 dalı vardır iman ağacının. Hangi dalından tutarsan seni cennete götürür. En alası La ilahe illallah kelime-i tayyibesidir. Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En alası iman şubelerinin en ednası en aşağısı imanın nedir diyor? Yoldan gelen geçenlere eziyet edecek şeyleri kaldırmaktır. Çividir, camdır, tikendir, yemiş kabuğudur. Bunun gibi taştır. Yolu men eden, yürüyenlere eziyet edecek olan bir şeyi yoldan kaldırmak imanın en aşağı derecesidir. Bir kimseyi gördün mü yoldan
bir diken aldı kenara koydu. Bir taş aldı kenara koydu. Efendimizin sözü üzerine o adama sen şey deme. Kafir deme. Hiç başka bir şey olmasa bile, namaz niyazda işi bile olmasa, yalnız bu hareketini görsen, onda iman eseri olduğunu kabul edeceksin. En aşağı derecede iman var o adamda. Dünyada o imanını meydana getirmeye belki fırsat bulamaz. Lakin o gizlide duran iman olur ki son nefeste zahir olsun, görünsün. O sebepten o adam imanla geçer. Lakin onun imanla geçmesiyle senin bütün hayat boyunca ömrünü imanda geçirmen bir olmaz. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Herkese işlediğine göre bir mertebesi olacaktır Allah'ın yanında. Bir derecesi olur. İşine göre. Evet, sonunda bütün ömründe isyan içerisinde geçmiş, belki küfürde de geçmiş. Lakin son nefeste bir la ilahe illallah dediği imana geçti. Şimdi onun rütbesiyle bütün ömrünü iman ile geçiren adamın derecesi bir olmaz. O bir la ilahe illallah demenin cennetine girer. Sen kaç milyon kere söylediğin la ilahe illallah kelime-i tevhidler, salavat-ı şerifeler, zikir, fikirler, namaz, niyazlar, Kur'an-ı Kerim okumaları, hayır hasenatınla senin alacağın rütbe başka, onun alacağı bir la ilahe illallah'ındır. Yani onunla kendini bir tutma o zaman. Bir değildir. Onun için son nefeste o bir defa la ilahe illallah dedi, bütün ömründe efendim ne namaz kıldı, ne oruç tuttu, ne ibadet, ne taat, o da cennete girecek. Ya onun gireceği cennet bir kapılı bir cennet. Senin kaç bin kapılı cennet. Ona bir köşk verilecek. Sana kaç bin köşkler verilecek. Seninle o bir olur mu? O fırsatı fevt etti. Kaybetti. Kaçırttı, zayi etti o. Ama sana Allah fırsat vermiş. Sen her gün söylersin. Her saat söylersin. Her daim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dersin sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnsan terbiyeyi kabul eder. Terbiyesi derecesinde de Allah'ın huzurunda rütbe sahibi olur. Bizim yaptığımız amellerin kıymeti edebimizle beraber olur. Edebli bir kimsenin ibadeti başka, edebi zayıf olan kimsenin ibadeti başkadır. Edep sahibi kimsenin Allah'a hitabı başka, edebi bilmeyen dangıl dungul adamın hitabı başkadır. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam ashablarını öyle terbiye etti. Bizim yolumuzda diyor Şah-ı Nakşibendi Hazretleri böyledir. Biz de bize bağlıları sohbetle terbiye ederiz. Ve onların topluluğunda hayır var. Çünkü topluluğun üzerine rahmet iner. Topluluğun üzerine rahmet iner. Allah için toplanan bir cemaatin üzerine Cenab-ı Allah rahmet kapılarını açar. Rahmet ediyor. Gayb aleminden inen rahmet vardır. Hazreti Ayşe anamız bir gün
Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiğinde koşup böyle omuzlarına bakmış. Neye bakıyorsun ya Ayşe dedi. Çok yağmur yağıyordu, ıslandım üzerinizle bakıyorum. Ya Ayşe, gökyüzünde bulut yok. Sen ne zaman yağmur yağdığını gördün? Sizin başınıza, omuzunuza attığınız örtü vardı. Onu başıma atmış idim diyor. Ya Ayşe o gayb aleminden enen rahmettir. Senin gördüğün diyor. O Efendimizin mübarek başına koyduğu örtüsü, onun başına koyduğu anında keşif oldu, görüldü. Enen rahmetleri gördü Hazreti Ayşe Hanımız. Gayb aleminden enen rahmet vardır. Herkes görmez. Kör bu yağmuru bile yağmurun altına girmeyince görmez. Bu gibi meclislere boyuna rahmet eder. Sohbet meclisine, onun için Şah-ı Nakşibendi Hazretleri var. Hayrü fil cem'iyye. Allah için toplanan meclise rahmet eder. Buraya hasta gelen iyi gider. Dertli gelen derdinden kurtulur gider. Marazdan gelen marazsız gider. Hem bu gamdan kurtulur. Buraya Allah'ın rahmeti eriyor. Ya, bak bu kadar insanlar uzak yerlerden geliyor. Dağlar aşağı geliyor. Bunları Cenab-ı Allah karşılıksız bırakır mı? Biz burada beleş oturmuyoruz. Bunlar benim kuru ekmeklerle çorbamı içmek için gelen adam değiller. Bunlar çok iyi yemek yerler. Yerlerinde yemekleri, içmeleri her şey iyidir. Benim sofrada eksemet kuru ekmekle çorba içer. Onu içmeye gelmiyor herhalde bu adamlar. Sen ta Hollanda'dan geldin. Hacı Orhan. Çorba içmeye mi geldin? Çorba orada çok. Bu rahmet var. Buraya rahmet ediyor. Onun için her toplulukta ayrı türlü rahmetler iniyor. Derdini alıyor. Hayat veriyor. Sıkıntısını alıyor. Şimdi bakıyorum, böyle bileklerine bir at nalı gibi bir şey koyuyor herkes. Tamam bilezik değil de nal gibi bir şey. Nedir be bu diyorum. Bu destres midir, pespres midir bir şey oluyor diyor bizde de. Bunu koyuyoruz, bu alıyor diyor bizden bu şeyi. Alnın secde görmez. Sohbet meclisinde bulunmazsın, zikirde bulunmazsın. O nal çayı taktığında takmışsın, takmamışsın. Ne faydası olacak onun? Fayda alacak yeri bilemiyor şimdi insanlar. Hacı Mehmet Efendi, öyle değil mi? İnsanlara olan faydasını bu insancıklar bilselerdi, bu meclisin, böyle meclislerin, başka yerde meclis kurulmayacaktı. Bu meclislere koşacaktı millet, herkes. Bu sohbetlere dinlesinler, peygamberlere, evliyalara olanın, Allah'ın onlara verdiği lütuflarını dinlemeye koşacaklar da, ondan pay alıp gideceklerdi. Lakin herkes başka yere coşmuş. Başka yerden imdat arıyor. Başka kapıda sana yardım olacak bir şey yok. Başka kapıya bakma. Bu kapılara bak diyor. Allah kapısına. Peki. Size yetişir bu kadar. Şimdi çok uzaktan gelip burada ne var ne yok diyerekten Allah için gelen bu mühtedilere dikkat edelim. Ve minallâhe tevfik bi hürmeti Fatiha.